Merhaba, İzeltaş Nacak için kutu açma videosu yapacağız. Şimdi önce ben birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. E, Bu 6410 kodlu 800 gram kafa ağırlıklı bir nacak. Bunu ben iki modelini gördüm. Biri 700 gram kafa ağırlığına sahipti. Onu tercih etmedim. Daha pahalıydı. Niye daha pahalı bilmiyorum ama tasarımı da biraz daha farklıydı. Şimdi şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 64 ton bu İzeltaş'ın kendi ürün kodlamasındaki kodlama sisteminin bir parçası. Öbür Nacağın da farklı bir kodu vardı, yine aynı mantıkla üretilmiş. 38 santim sapı var. Kafa genişliği, yani kesici ağız genişliği 165 milimetre. Ya da pardon, kafa uzunluğu 165, kesici ağız genişliği 115 milimetre. Toplam ağırlık 1065 gram diyor ama tabi sap ahşap olduğu için benimki 1100 küsür gramda, 1180 gram gibi bir şeydi. Bu kadar hata payı kabul edilebilir doğal olarak. Bunun sapı diş budak ağacından bayağı kaliteli, sert ahşap bir sapı var. Yalnız böyle bir markaya hiç yakışmayacak bir şey dikkatimi çekti. Mesela kaliteli çelikten dövme teknolojisiyle üretilmiştir diyor. Kaliteli çelik nedir bilmiyorum ben. 100 bin çeşit çelik var sonuçta. Isıl işlem yapılmış, kesici ağız indüksiyonla sertleştirilmiştir diyor. Kesici ağız dediği şura. İndüksiyon dediği de metalleri manyetik alana maruz bırakarak, tıpkı bir mikrodalga fırın mantığıyla metalleri elektromıknatıslara maruz bırakarak ısıtıyorlar. Bu yöntemde ısı metalin kendi içinde ortaya çıktığı için çok homojen bir şekilde, çok dengeli bir şekilde metali ısıtıyor ve güzel bir yöntem aslında. Onun dışında plastik çelik kama takılarak sap sabitlenmiştir vesaire vesaire. Şimdi kutuyu açıyoruz. Şöyle. Ben bunu daha önce kullandım. Videoyu çekebilmek için kutuya geri koydum. Ama kutunun içeriği bu kadar. Şu parçalanmalar nakliye sırasında olmuş. Kafa bayağı ağır olduğu için. Kutuyu açtığınızda göreceğiniz şey bu. Şimdi e, bir deri ağızlıkla birlikte geliyor, balta. Bayağı güzel bir ağızlık. Şuraya koyalım. Şimdi plastik ve çelik kama dediği bu. Bunlar kafayı yerinde tutuyor. E, Çelik kama galiba iki tane takılmış, emin değilim. Görülüyor mu net bilmiyorum ama. Burada zaten bir tane çelik kama var. Şu plastiğin altında da bir parça var ama e, plastiğin artığı mı, başka bir kama daha mı var bilemiyorum. E, Dün biz bunu kullandık. Şöyle söyleyeyim, oldukça ağır. Yani eli çok yoruyor. Ama oldukça da iyi. Şöyle canlı ağaç kesmeyeyim. Ölü bir ağaç üstünde göstereyim bir iki. Ağır olduğu için oldukça sağlam saplanıyor. Ama ağır olması tabi kullanım zorluğunu da beraberinde getiriyor. Şöyle baltaya saplandığı zaman, oduna saplandığı zaman sökmek bayağı zor oluyor ama şöyle daha dibinden tutarak bu sorunu giderebilirsiniz. Daha ucundan tutarak da daha kuvvetli vuruşlar yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ben şu an çok güçlü vurmuyorum ama işte bir çentik kopardı bile ağaçtan. Şöyle biraz daha güçlü bir vuruş deneyelim. Gördüğünüz gibi neredeyse 1-1,5 parmak, hatta neredeyse 2 parmak giriyor ağacın içine. Ki bu tam ölü bir ağaç değil, kuru bir ağaç değil, hala yaş. Gördüğünüz gibi. Dün bunu biz bayağı kullandık. Herhangi bir yamulma, çizilme, hiçbir şey yok. Bir de dikkatimi çeken bir şey. Şurada sanki iki katman varmış gibi bir his var. Altta da var bu. Bunu emin değilim ama bazı çelik üreticileri
iki farklı cinste çeliği sandviç gibi birleştirerek döver. Böylece farklı çeliklerin daha üstün özelliklerini bir arada kullanmayı amaçlarlar. Öyle bir şey var mı yok mu, sadece kalıbın şekli mi nedir bilmiyorum açıkçası. E, Ben bu baltayı kullandım. Oldukça sağlam, e, oldukça dayanıklı, oldukça da iş görüyor. Darbe anlarında kafa oldukça ağır. E, Sap da ahşap olduğu için darbeyi elinize iletmiyor. Yani eldivensiz de gayet rahat kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Onun dışında sap 38 santim uzunluğunda, iki elle de kullanmak mümkün. Şöyle. Artık ağacı parçalamaya başladığı için neredeyse yarısına kadar giriyor içeri. Bir özelliği daha var. Dış kısmı toz kaplama, siyah toz kaplama. Bu toz kaplamalar genelde sıyrılır. Kullandıkça atar. Dün biz bayağı kullandık. Hiçbir şey olmadı. İlla ki zamanla atacaktır. Paslanmaya karşı bunu korumakta yarar var. Onu da şöyle yapabilirsiniz. Bu evde birkaç gün beklemesine rağmen hiç kullanılmadan bile ben yağlamadan bırakmıştım bunu. Ağzında hafif lekelenme, pas lekelenmeleri oldu. Bunu yağlamadan kullanmamak lazım. Daha doğrusu yağlamadan saklamamak lazım. Ben VD40 kullanıyorum. Paslanmaları, daha doğrusu VD40'ı sürdükten sonra paslanma durdu. Dolayısıyla bir VD40'ı üstüne sıkıp yayarsanız paslanmadan saklayabilirsiniz. Düğün bayağı kullanmamıza rağmen pek körelme de yok. Ee, Yani fiyatı da düşünüldüğünde ben bunu aldığımda 90 lira gibi bir fiyata aldım. Bunun muadilleri Hultafors gibi markalar var yabancı, 200-300 lira. Onları kullanmadığım için bilmiyorum ama bu fiyata bence gayet iş yapan bir ürün.